Yine Antep'i de kattın, Kilis'i de kattın. Ben dedim daha gideceğiz herhalde ama. Bu sefer erken şey yaptım. Kapatıyordun hani. Kapatmadım, konuşmaya devam edeceğim. Hava açık, mis gibi. Bulutlar. Bomboş yol. Burada uyuyan bir çocuk. Yola full odaklanmış bir Tolga. Her zaman. Duracak yer bulamadık. Nereye gidiyoruz Cem Bey? Kilise doğru devam. Kilis sağdan diyor. Evet, kilise doğru devam ediyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi bir konak noktası bulamadık. O yüzden ileri doğru devam etme kararı aldık. Haritayı açıyorum bir yandan. Kilis Öncüpınar Karakolu'na doğru devam ediyoruz. Bu arada Tolga askerliğini Kilis'te yapmış. Evet. Daha önce bahsettik mi bilmiyorum. Sen Kilis'e gittiğinden bahsettin 20 yıl önce falan bir Evet. videoda ama. 2003 yıllarında Kilis'te askerlik yapmıştım. Biz daha doğrusu o dönemde kilise yaklaşık bir 8-10 yıldır falan kar yağmamış. Benim gittiğim sene kilise kar yağdırmıştık biz. Kar yağmıştı. Şansına. Evet, öyle güzel bir şansım oldu orada. Ben şu haritada nereyi seçeyim peki? Bilmiyorum, kilis seç. Kilis seçeyim. Yolda bir yer bulursak dururuz. Evet, yol Bulamazsak üstü bir yer bulursak Kilis diye seçtim. Tam merkezine aldım. Başlat da dedim. Ve haritayı sana geri verdim. Hep beraber şehir değiştirdiğimiz bir video daha. Nereden çıkarken olmuştu? Antalya'dan çıkarken mi? Galiba. Antalya'nın son videosu derken şeye geçmiştik, Mersin'e geçmiştik. Mersin'e geçmiştik. Vay be. Denizi görmeyeli 24 saat oldu. Sanki ama çok şey olmuş gibi, böyle uzun zaman olmuş gibi. Deniz göremeyeceğiz diyecektim de daha 24 saat oldu. Gaziantep'e hoş geldik. Hoş bulduk Gaziantep. Ama gelmedik aslında. Evet. Aslında Gaziantep'e Antep'e gittik. gelmedik daha. Önce Kilis'e gideceğiz. Kilis'ten geri döneceğiz Antep tarafına. Ama il sınırlarından geçiyoruz. Birkaç yer var aslında bu yakında görmek istediğimiz ama oraya dönersek Kilis ters tarafta kalacak. Evet, iç kısımda kalıyor. Evet, o yüzden bakalım Antep tarafına giderken belki devam edebiliriz o tarafa tekrar. Bu arada yol o kadar güzel ki seslerin üstüne müzik koyarsın büyük ihtimalle. Peki yol uçuş rampası gibi değil mi? Evet. Zıplamadan durabilirsem tutacağım ama çok belli olmuyor artık, ama aşağıdan direkt böyle bir uçuş rampası gibi. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama oradaki tellerin olduğu yer ve duvarın olduğu yer Türkiye sınırı. Evet, Suriye sınıra en yakın olan bölge. Yani şuradan yakalayabilirim belki tekrar. Evet, bak kuleler var orada hem. Teller var. Tellerin üst tarafında duvarlar var. Nereye çektim? Kulaklarımız tıkandı. Evet, yol çok mıcır, asfalt mahvetti kulaklarıma. İsmi o gözüken yer. Hayır. Değil mi lan? Daha 40 kilometre var. Oo. Ama böyle tepeden aşağıyı göremeyince şehir merkezine geldik sanırım.
şehitler olmalıymış. Getir götür, angarya işler, hamallık işler o bölüktedir. İnşaat yapılacak, inşaat işçisi o bölükteki askerdir. Çünkü o bölükteki asker meslek erbabı genelde. İşte Elinden her iş gelen askerler. aynen, şoförü, aşçısı. Seni çok doğru yere almışlar o zaman. Yalnız birimiz de masal dinler gibi dinliyor seni. Bakar mısın hale? Evet. Şikayetçi çocuk. Oradan açıyor gözleri böyle yukarıya sana doğru bakıyor. Abi biraz temiz asfalt gördük. Kulaklarım kendine geldi. Evet, valla kulaklarım şişti. Kilis'te Doğu bölgesi, hani Doğu bölgesinde insanlar tedirgin oluyor genelde ki ben de askerliğime ilk geldiğimde işte bundan 20 sene önce tedirgindim. Ama Kilis'te terör yok. Kilis'in tek olayı kaçakçılık, çay kaçakçılığı, şeker kaçakçılığı, tütün, aynen. Yani sigara. Kilis'teki tek olay oydu. Onun haricinde başka bir işte terörizmle alakalı herhangi bir şey olmuyordu. Yani benim bulunduğum dönemde yoktu. O yıllarda yoktu. Bu yıllarda zaten içten yoktur. Ya best oldu yolculukta. Uzun zamandır bu kadar uzun yolculuk yapmadık ya. Evet, yani bugün 100 kilometreyi devirdik. Bugün aylık kilometremizin yarısını Vallahi yaptık. 100 kilometreyi devirdik. Artık Kilis'te bir ay kalırız. Bakacağız tabii ki, öyle bir şey yok. Yani kalacağımız şehirlerde şu kadar kalırız, bu kadar gideriz gibi bir belirleme, kısıtlama yapmıyoruz. Evet. Gittiğimizde gördüğümüz ve gezip kalabileceğimiz yerlere göre değerlendirip devam ediyoruz. Hoppa. Burada yol çok bozulmuş. Çolça gidiyorum. Evet, gerçekten uça gittik. Evet, dağları, tepeleri aştık. Biraz daha düzlüklere geldik galiba. Böyle manzara çok güzel gözüküyor ama normalde de zaten güzel. Hani bir şey fark etmiyor sizin gördüğünüz görüntüyle bizim gördüğümüz. Rahat olun. Aynı güzelliği görüyoruz. Aynen. Ne görüyorsak onu size gösteriyoruz. Kilis şehir merkezine geldik. Duygu ve düşünceleri alın. Evet, şu an çok garip duygu ve düşünceler içerisindeyim. 20 yıl sonra yeniden Kilis'i görmek. Evet, acayip değişmiş şu anda Kilis. Direkt bunu size söyleyebilirim. Çünkü şu evlerin hiçbiri yoktu. Yüksek binalardan Evet, bahsediyorum. orası yoktu. Orası boşluk bir arsaydı. Karşı tarafta üniversite vardı. Şurası üniversite. Ondan sonra bayağı bir... Karşı tepesinin yanından gösteriyor. Oralar hiç yoktu zaten. Karşı tepede yeni yapılan yerler var orada. Vinçler falan var. Evet. Bu orta kısımda hiçbir şey yoktu. Enteresan. Çift şerit yol var burada. Şu üst yoldan giden arabanın olduğu yer, orası bizim hafta sonu koşu parkurumuzdu. Aa, Evet. Oradan Askeriye köye mi doğru orası? koşuyorduk. Orası askeriye değil de Keltepe dediğimiz bir güzergah orası. ha. Ondan sonra bunların hiçbiri yoktu. Üniversite bu binaların arkasında kalmış. Hı hı. Şurada orduya ait bir alan vardı. Kent ormanıymış burada burası. Orada da durabilirdik sanki kent ormanında. Vadi rezidans diyor ya. Ne vadisi bu? Vadi mi kalmış? Yani buraların üst tarafı askeriyeydi. Şu anda ne bilmiyorum tabi. Ben hiç bilemiyorum. Bu orta boşluk araziydi. Hmm. Hiçbir şey yoktu burada. Jandarma Alay Komutanlığı ileride diyor. Evet, burası hala askeriye. Beton ve tel örgü yapmışlar. Bizim zamanımızda sadece tel örgüydü. Hmm. Duvarları yapmışlar işte. Evet. Öncükler. Buranın birçok ağacını biz diktik. Ay, O ellerine dönemde. sağlık. Evet. Ay be. Kilis. Bu kadar erken geleceğim tahmin etmiyordum. Bak, hep Tolga Kilis'i anlatırken de şöyle deneyim. Hep Tolga Kilis'i anlatırken zaten bir tane caddesi var, bir tane trafik lambası var ve o da yanmıyor diyordu. Aha da gösteriyorum, trafik lambası ve yanıyor. Evet. 20 yılda çok şey değişti. 20 yılda çok şey değişmiş. Canım baksana şuranın hali. Enteresan şeyler olmuş. Bakalım. Enteresan. Sen
Sen askerdeyken annen de kilisi çok merak ediyormuş. Gelip görmek istiyormuş. Hatırlıyor musun? Öyle söylüyordu. Evet ama ben hayır gelmeyin sakın dedim. Annene şimdi videodan gösterebiliriz. Evet. Bak buraya su şeyi falan yapmışlar. Oo, timsah koymuşlar. Timsah var kiliste. Dikkat dikkat. Bursa'dan bir iz. Abi bu falan hiçbiri yok. Burası boş bildiğin tarlaydı. Boş bildiğin tarlaydı. Aha bak İyi jandarma komutanı komutanı. burası. Burada bunlar yoktu. Burası boş araziydi. Bu taraf bu evlerin hiçbiri yoktu. Nereye göstereceğim bilemedim. Komutanlığı çekeyim dedin de annene gösterirsin. Aynen. Koca koca binalar olmuş. Kilis şehir. Bayağı büyük şehir olmuş yani. Evet. O dönemde şeydi, kasaba gibiydi. Yani gerçekten kasaba gibiydi. Normalde bu güzergah biraz daha rampalıydı. Burası da bizim işte yarışmalar yapıldığı zaman da çevre iller ve karakollar arasında buradan sınıra doğru 2,5-3 kilometrelik bir koşu parkurumuz vardı. Hadi ya. Evet, filama taşıyarak koşuyorduk falan böyle. Hani ikinci olursan yandın gibilerinden. Bayağı enteresan. Ve ikinci bir trafik lambası daha bulduk. Evet. Şaşkın. Normalde buradan içeri giriyorduk biz. Kilisin içine doğru. Evet, merkez orasıydı. Nereden de giriş var gerçekten. Merkez orasıydı, oradan içeri giriyorduk. Yurt vardı, yurdun yanından yol aşağıya doğru devam ediyordu. Senin şaşkınlığını çekmek istedim de. konuşmadan aldık. Evet, ya buralarda hiçbir şey yoktu. Buralar hep tarlaydı. Evet, cidden tarlaydı yani. Buralarda gerçekten hiçbir şey yoktu. Burası arka yol diye geçiyor. Bir taraf sınır tarafına doğru devam eder, bir taraf kilisin çıkışına doğru devam ediyordu. Orada da şey vardı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı vardı orada da. Merkeze bir gidelim bakalım. Merkezde uygun bir yer bulamazsak petrollerden birine yaparız, kalırız. Buluruz ya, park bir şey vardır diye düşünüyorum. Öyle bir yer yoktu. Meydan yapmışlar. Tolga'nın hatırladığı kilisi bulduk galiba. Oo, sokak taşları, taşlı sokaklar. Aman söyleyemedim. Taş zemin vardı sokakta. Çok garip yollara çıkarttığı için beni esas şeyi anlatamadım size. Gitmek istediğimiz yere Neyse, gidelim. evet. Şöyle uygun bir yer boşluk bulabilirsek gezdireceğim ben size buraları. O dönemde sadece bir tane cadde vardı. Tek bir yoldan trafik ilerliyordu. Şimdi O caddeye mi gidiyoruz? Hayır, Google harita her yere soktuğu için bir de sen nereyi işaretledin onu bilmediğim için. Ben kilis yazısının üstüne bastım. Evet. O yüzden çok ve güzergahta da kenarı çekip durabileceğim bir yer yok. Evet, dar sokaklar çok. Ay, sokak aralarında çok güzel eski evler var. Çok güzel yere park etmişsin. Aralardan, derelerden görmeye çalışıyorum geçerken. Bizim nefret ettiğimiz bir sokak vardı. Aynaları kapatarak geçiyorduk biz sokakta. Hadi canım. Evet. Burada da bir meydan var. Tamam. Çok saçma yerlerden gelmişiz. Düz gitseymişiz aynı yere mi gelecekmişiz sanki? Yok. Gelmeyecek miymişiz? Gelmeyecektik. O yukarıdan aşağı inseydik öyle olmuş olacaktı. Burası meydan. Askeri gösteriler vesaireler burada yapılıyor. Eski meydan. Evet. Askeri gazino şey de burada. Askerlik şubesi falan da burada. Burası da o benim bahsettiğim meşhur Kilis O cadde mi? Caddesi. Eskiden tek olan. Evet. Oo, çarşı içine giriyoruz. Evet. Kuyumcular çarşısı. Kuvvetle muhtemelen Telefonunu susturabilir misin? Kuvvetle muhtemelde o sana dediğim dar sokaktan geçme ihtimalimiz burada. Sen transitte geçtiysen bence biz bununla hala geçeriz.
kasalı transitten bahsediyordun çünkü. O dönemde işte bir yol burası, bir yolda o karşıdan giriş yok dediği yol. 2 yol. Bir de 3. yol olarak işte o bizim biraz önce şeye girmeden dış yol Ana yol. dediğim ana yol. Abi çarşının içine arabayla geçebiliyorsun. Bursa'da mümkün değil. Bursa'da yürüyerek zor geçiyorsun çarşının içine. Caminin minaresi mi yok? Evet. Abi çok uzakta kalmış. Minareyi göstereyim diyecektim. Bütün halinde fotoğrafı vardı. Minarenin üst kısmı yok. Restorasyon çalışmaları devam ediyormuş. Muallak camiymiş burası. Tolga harita incelemesine devam ediyor. Ya şey vardı, bir park vardı. Ha. Hastanenin alt tarafında kalan. Evet. Ama orayı şey yaptıramıyorum. Mezarlık var. Karataş Parkı var. Karataş. Sosyal bilimler, jeneral sağlık hizmetleri. Evet buldum. Karataş Parkı. Bu park o doğru park bir sanki. %95 ihtimalle çünkü ana yol oradan oraya giden yol. Hatta şöyle yapayım. Burası da bir şeymiş. Yan taraf. Ama restorasyonda. Etraf kapalı. Camı kapatayım da. Lastik sesimiz kesilsin biraz. Haritaya göre şu an ters gidiyoruz Google haritalara. Ama yok. Önümüzde polisler gidiyor. Biz onların yalancısıyız. Google'cığım kusura bakma. Burası Ne kadar çok cami var ya. Bak az önce vardı. Burada bir tane var. Hemen şu binanın arkasında 2 tane daha minare var. aşırı camili bir yer var. Evet. Çok sık. Şu an hiç şeyim yok ha. O askerlikteki kilis yok yani. Bayağı bildiğim bir şehir var burada. Evet. O dönem hiçbir şey yoktu buralarda. Yanlış zamanda gelmişsin kilise. Evet, çok yanlış zamanda gelmiş. Bak çifte minaresini gördüğüm cami. Bir sürü kuş var üstünde. Evet, bir parka geldik. Ama park TOKİ tadilatında. Şu arkamda gördüğünüz park. TOKİ tadilatı. İçeride inşaat makineleri var, iş makineleri, çalışan işçiler var bir sürü. Sonra YouTube videomuzu kontrol ediyoruz. Hala yüklemeye devam ediyor. Bu akşam video yayınlanacak. Evet. Yetişirse inşallah. Ve yorulduk. Hadi ye kuzum sen. Ben de bir oturayım bakayım biraz. Konum bir şeyler. Akşam oldu. Kalacak yer bulamadık. Ya burası var. Burada kalınabilir belki. Yani yol kenarı. Akşam konaklamak için sadece. Ama bir ihtimal daha bulduk haritadan. Şimdi oraya bakmaya gidiyoruz. Evet. Bir ihtimal daha var. O da kalmak mı dersin? Dallar var üstümüzde. Baca. O zaman haydi gidelim. Böyle bir park bulduk. Evet. Şu öndeki beyaz araba sonra giderse oraya geçeceğiz. Şimdi diğer tarafta çok araç geçiyordu yanımızdan. Şöyle yapayım. Sen de işaret. Çok araç geçiyordu yanımızdan. O yüzden çok trafik sesi vardı ve yürüyüş yapan çok insan vardı. Evet. Şimdi Hareketli bir bölge orası. Defterdarlık, üst taraf hastane vesaire falan fişman. belediye, okullar, Evet, çok yer var. kalabalık bir bölgeydi orası. Ondan sonra burası nispeten daha sakin. Evet, trafik sesi oradaki kadar çok gelmiyor ki ana yollar aslında yan tarafımızda. 50 metre falan uzağız ana yola. İç Evet. taraftayız, yan yol tarafında. Siteler var. Böyle bir park var. Hemen yanımız cami. Evet, o yüzden şimdi bu gece buradayız bence. Evet, bu gece buradayız. Artık karnımızı doyuralım. Evet, Max'i doyurduk. Biz aç kaldık. Evet. Hem çok yol yaptık hem bir de çok kulak uğuldamalıydı. Evet. Arkaya geçelim, orada devam ederiz. Öndeki perdeleri çekelim ve ben hemen şey yapayım. Lavaş falan almıştık ya. Aa, evet.
Hemen hızlıca şöyle ışık açacağım. Böyle açtım, sen kapatırsın. Hemen malzemeleri çıkartayım çünkü gerçekten çok acıktım ve başım ağrıyacak. Geç. Aferin. O turşumuz da var. Yanına da turşu çıkartırız. Oo. Mis. Domatesli soğanla pişirip onları şey yapıyorum. İstiyorum aynı zamanda dürüm içi olarak. Gülden Usta'nın mutfağında neler oluyor? Soğan doğrama çilesiyle beraber. İşte sen az önce paylaşım YouTube videosunu hazırlıyor Tolga bu arada. Yetişecek inşallah 1-2 saate kadar. Bunun duyuru paylaşımını yaparken ben burada her şeyi çok nizami bir şekilde kesmişken artık çekmeyeceğiz diye düşündüğüm anda dağıttım burayı. Şimdi soğanları toplamaya çalışıyorum. Ya, yol çok uzayınca mesailer karıştı bugün maalesef. Çünkü tahminimizden çok fazla kilometre yaptık bugün. 130 belki 140 kilometre yol yaptık bugün. Ara konaklama yapamadık. Konaklayacak uygun bir yer göremedik. Hazır ilerlemişken o kadar da madem kilise girelim bari dedik. Evet. O yüzden birazcık yol kısmı videonun uzun olmuş olabilir. Ama videonun devamında Çok efsane yerler var. evet, gezeceğiz hep beraber. Dumanı üstünde. Sakın ne yapıyorsun? Yok, bu tarafa geliyordu da öyle gelmesin diye şöyle bir hamle yaptım. Böyle yaparsan Elim mi yanar? akşamını hastaneye doğru Yok canım, o kadar da şey değil. 2 parmağın birden yanacağı için. Ya ötekini karıştırırken hafif eğimli olmamızın verdiği bir şey. Normalde tavalar kaymıyor tabii. Evet. Ama şu anda o kadar aceleyle yerleştik ve karnımızı doyurmak için durduk ki düzlüğü hiç önemseyemedik. Oh. Oh şapadanak indi. Evet. Neyse ki çok damlamadı. Sadece Yok gelmedi bile. sadece şuraya geldi. Evet, tezgahı aşmadı neyse ki. Evet. Gülden Usta'nın müthiş tarifi. Az önce uyduruldu. Taze taze. Bak ne yapalım biliyor musun? Şimdi bu lavaşın içinde şey varmış. Ne varmış? 4 tane varmış. Tamam. Çift lavaş yapalım. çift Anca dürüm doyarız diyecektim. zaten Ha, bence. bak. İkisinin arasına da şöyle yaparsak Of. ikisi soslu olmuş olur. Değil mi? Çok efsane olur. Evet, bugün böyle hızlı hızlı gezmenin ceremesini yaşıyoruz. Peki o tır parkında durmadığımız için üzgün müsün? Evet, orada geriye yol yapmayalım derken ileriye doğru Ya. 100 kilometre Ve yol yaptık. Geri yapmak istediğimiz kilometre de 1 kilometre, 1,5 kilometre falandı. Yok canım 2,5 olurdu o böyle dönmeye. Gel yaptırıyordu. Geri döneceğiz diye şey yapmadım. Evet. Yani yol üstü ve tırların yanında Ya, olunca tır çok park. Yapacak bir şey. Aslında tır parkı derken aslında dinlenme tesisi, tesisi. lokanta vesaire falan da vardı. Şimdi yarı yarıya şöyle fışt diyoruz. Öyle fışt dersek hiç alakası olmaz yarı yarıyanın ama çok bir şey yok. Böyle kapatacağız. Ki zurna dürüm gibi oldu. Zurna dürüm ne? 40 santim. Ha uzun. Hayır öyle yapmayacağım ki bu Anladım. tarafa saracağım. Altını kapattım ya. Ho ho. Biz acaba lokanta dürümcü falan mı müyüz? açsak? Acaba Anam aktı. dürümcülük mü varmış bizim? Bak ya. Neyse ki elim aktı. Şunu şöyle ayırayım. Altladım. Kendime de hazırlayayım. Biber Altına da bir acıymış. hangi biber? Aa. Aa, çok Bak güzel. altına da şu poşetten şey geçirelim. Evet, parça yapalım. Evet. Makas var şurada dolabın orada. Şimdi sana bol bol salçaları sürdüm bana kalmadı. Hamur. Benim yanlışlığım. Buna bak.
değişebiliriz. Hayır. Ben onu sana hazırladım. Hadi. Kimse kimsenin kısmetini yiyemez. Evet. Değil mi? Çözdüm. Aynen. Max Bey hoş geldiniz. Yalana yalana geldi. Bir uyanışı var. Koklaya koklaya. Tutayım mı şuradan? Ne yapayım? Tutarsan iyi olur. Seninkinde yaptığımız gibi hani. Hmm. Hani benim ürünlere Açken yardım ben edersen. değilim. Poşetin nerede? Şurada. O zaman Bize afiyet olsun. bu Çok güzel da dürümler için teşekkür yaptık ederiz. sanki. Doğum günümün birinci gününde Bugün sana dürüm yaptım. haydi bakalım. Hadi bize afiyet olsun dostlar. Yarın görüşürüz. Yarın çok gezeceğiz. Evet, hazır olun. Yarın çok geziyoruz. Good morning. Günaydın. Bebeğim kolay gelsin. Bebeğim yerleşiyor. Banyoyu yerleştiriyor. Ondan sonra. Yollardan gittiğimiz için. Evet, dün bozuk yollardan gittiğimiz için sesin duyulmaz diye tekrar ediyorum. Biraz deterjanlar falan yer değiştirmiş de. Evet. Onları düzelteyim dedim. Şimdi bulaşıkları yıkayacağım. Sonra kilisi gezmeye gideceğiz. Evet, kilise gezmeye gideceğiz. Dün akşam o kaldığımız konumdan buraya geldiğimizde çekmiş miydim? Çektik. Parkın Ha, evet. orayı çektik ya. Yemek falan yaptık. Hemen şöyle cam manzarası Açlıktan göstereceğim gözümüz size. dönmüştü. Kapı manzarası değil, cam manzarası gösteriyorum. Tabelamız. Şöyle, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a misafir olduk bu akşam. Ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Şöyle bir park yapmışlar. Onun adına Kilis çevre yolu burası. Çevre yolunun yan tarafı yerleşim. Benim askerlik yaptığım dönemde biz şu caddeden spor koşusu yapıyorduk 5 kilometre. Böyle bir cadde yoktu burada. Tek şerit gidiş geliş. Ev namına hiçbir şey yoktu. Burası böyle. Akşamları şu karşı tarafa da araç park ediyorlar. Burası tek şeride düşüyor. Zaten bizim şu anda bulunduğumuz noktalarda park yerleri hep. O yüzden yolun ortasında değiliz. Bu gece böyle bir yerde konaklamış olduk. Çünkü kilise gelip de gezmeden dönmek istemedik akşam. Evet. Dün uzun bir yolculuk yaptıktan sonra açlıktan gözümüz dönmüşken yemeğimizi yedik. Sonra YouTube videomuz vardı dün akşam, onu paylaştık falan derken dinlendik. Daha kendimize gelemeden işte kahvaltı. Şimdi toparlanalım. Aynen. Eski kilis evlerinin olduğu sokaklar, çarşılar falan filan birkaç yer var. Oralara gideceğiz böyle. Kilis'te Oradan benim anılar bildiğim yaşayacağız. Cumhuriyet Caddesi dediğimiz bir mecburiyet caddesi vardı. O caddeye gireceğiz şimdi. O caddenin hemen arka tarafında bir müze yapmışlar. Benim askerlik yaptığım dönemde öyle bir yer yoktu. Ondan sonra oraya gezeceğiz. Çok enteresan bir yer. Fotoğraflardan gördük. Ayrılmayın bir yere. Videoyu atlamayın. Birazdan çok güzel yerler gezeceğiz. Hep beraber gezmeye gidiyoruz. Hazırlanalım hemen biz. Gezen salça. Geziyormuş. Gezen tavuktan sonra gezen salça varmış burada. Evet, kilis merkeze doğru geliyorduk. Evet, hazır mısınız kilisi gezmeye? Kilisin şu anda bu gittiğimiz cadde Cumhuriyet Caddesi. Mecburi cadde. Kilis Müzesi'ne doğru garip bir sokağa girdik. Bakalım. İşte sokak manzaralar da hazır mısınız? Giriş ücreti 60 lira. Kart geçerlidir diye düşünüyorum. 60 liraysa. Kilisin Paleolitik, Neolitik, Tunç, Helenistik ve Roma dönemindeki ve Paleolitik çağdaki durumları. Kilis belediye ambleminde 1883 yazıyor bu arada. Belediye altındaki tarihte 1883 yazıyor. Evet. Müze çok güzel tasarlanmış. Tunç dönemi konut yerleşimleri. Vay.
Tunç dönemi konut yerleşimi. Şu anda bu gördüğünüz yer. Bu da iç yerleşimi gösteren bir şey. Ne güzel aslında. Basit yani. Sadece Bak ocak şunun. bak tandır var. Evet. Çok güzel canlandırmışlar. Evet. Bu da Oylum Höyük arkeolojik katman ve yerleşimlerini gösteren bir kesit. Şöyle kademe kademe nitelendirmişler, ayırmışlar katman katman. Burası da kilisin hemen çıkışına doğru. Antep yolu üzerinde ama Höyük yerleşim ama bak kare binalar var. evet. Şurada bir tane fotoğraf var. Bizim Bursa'da gittiğimiz bir höyük vardı. hatırlıyor Akhöyük. musun? Akhöyük müydü, Akçahöyük müydü tam hatırlayamadım. Oradaki o onlara benziyor. Ha, hemen Oradaki fotoğraf. bakalım ona. Ha şu. Evet, Bursa'daki höyük böyle bir höyüktü. Evet. Burada Yuvarlak. bina şeklinde yani oda yapmışlar. Evet. Bu da o döneme ait yaşamı canlandırma sahneleri. Ve o zamandan kalan vazolar, çömlekler, Matara. mataranın üzerindeki desenler hala gözüküyor. Camdan gösterebilir misin Görünüyor, bilmiyorum ama. görünüyor. Roma dönemi cam atölyesi. Abi canlandırmalar çok güzel yapılmış. Evet. Oylum Aydizm. Mozaikli bazilika. Evet. Şu, bunlar hep kandil. Şu arkadakiler de şişe. Evet. Çok güzel ya. Kemer tokası. Doğu Roma dönemine ait kemer tokası. Tohaç. Bunlar da ikiz şişeler, arkada şişeler var. Şu bir numara tablet var şurada. Şu minik olan şey tablet üzerinde yazıt gibi bir şey var. Evet. Küçücük 6 şeylere numara yazı amulet yazmışlar. diye geçmiş. Ve Kütüphane. bana Tam küçük tabletlere yazıp belgelemişler her şeyi. sabun üretim kesiti. Ateş yakıyorlar. Şu sabunluğun altını ısıtıyor. Oradan da bölüm bölüm odaları alıp kesiyorlar. Evet. Sıralama çok şey. Yukarıda kesilmişleri kurutmak için diziyor. Şöyle aşama aşama. Birinci Burada aşama. amcayı sabunların içine hapsetmişler. Onu öyle içeride kalmış yazık. Benim böyle gelmiş masa. Ha, Ortiz, evet. İyi markalardan biri. Burası da sabunun kaynatıldığı alan. Biraz önceki görseli gördüğümüz yer. Evet. Şimdi bu arada bulunduğumuz bu bina eski sabunhane binasıymış. Evet, az önce 3 kat olarak canlandırmasını gördüğümüz, burada da yatay olarak gördüğümüz. İstersen borçlar daha Evet. doğru şekli. Bu binaymış burası. Direkt yani. bina bu. Bakın dışarıdan bir giriş var. Oradan odunlarla aşağı alt kata iniliyor. Oradaki ocak yakılıyor. Hemen şu yanda gördüğünüz kazan sabun kazanı. Sabun kazanının altından kaynıyor. Şuradaki kolonda duman çıkışı. Orada orası. Bizim şu an bulunduğumuz şu alan sabun kesme alanı. Sabun kesmeyi görüyor musunuz? Hepsinin Çok ayaklarında iyi. düzleştirmeler var. Biraz önce Gülden'in bana dikkat et takılma dediği yerde şu alan. Sabun kurutma alanı diye geçiyor orası da. Yok. Neydi? Sabun Orası kurutma şey, alanı alt değil. depoların olduğu yer.
Kuyuların olduğu yer. Kuyuların olduğu yer. Kurutma alanı burası Ondan en başta. sonra kurutma alanında en baş ya da bir üst kat. Üst kat dedi pardon. Üst kat. Güvenlik arkadaştan bolca bilgi aldık. Bina 3 sene önce falan açılmış. Ve orijinaline sadık kalınarak restorasyon yapılmış binanın binada. belli köşeleri varmış sadece, belli duvarları varmış. İşte kazanın olduğu alan sağlanmış. Bu bacanın olduğu taraf sağlanmış. Zemin varmış sadece. Üzerine orijinal haliyle yenilemişler de böyle bir canlandırma yapmışlar. Muhteşem Çok olmuş. güzel olmuş. Benim askerlik yaptığım dönemde yoktu. Yani yıkıkmış daha doğrusu o dönemlerde burası. Sonrasından yapmışlar ama efsane bir yer. Bir de sadece bir sabunhane diye gördüğümüz için Evet. internette burayı görelim diye geldik ama çok fazla detaylı Yani şey uçağa var. kadar, mamut avlamaya kadar canlandırmalar var. Aynen Efsane öyle. canlandırmalar. Güzel bir yer. Tavsiye ederiz, gelin buraya. Şiddetle tavsiye ederiz. Müze kart geçiyor bu arada. Evet, müze kart geçiyor. Şurada da hemen arkamızda sabun üretiminin tarihçesi. Çok detaya girmeyeceğim ben size. Şunu göstermek istedim sadece. Ve burası o dönemde Osmanlı'ya çok ciddi sabun üretim merkeziymiş burası. Tabii. Çok ciddi bir sabun üretim merkeziymiş. Büyük bir yermiş ve çok yere buradan dağıtılmış. Evet. Müzenin ikinci katındayız. İkinci kat etnografya müzesi. Yani dönemsel kıyafetler, özel yerler falan falan. Falan falan diyorum çünkü çok büyük. Evet, Türk İslam dönemi var ve Cumhuriyet dönemi olarak ayrılmış 2 bölüm varmış. Hadi gezelim. Merzidabık Muharebesi. 24 Ağustos 1516. Büyük Bedesten'in canlandırması. Eski kilis. Tolga'nın hatırladığı kilis. Şu işaretli olan yerler de camiler. Kiliseler, camiler falan. Gülden size bahsetmişti dünkü videoda ne kadar çok cami var diye. Evet ama gerçekten yok Evet, mu? gerçekten çok cami var. Eskiden de varmış. Kilis yapılmış. Vay be, işte konak. Zeytinyağının evrelerini anlatan bir tasvir. Burada da bir canlandırma. Bunu nerede gördük? Cennet Cehennem mağaralarında bir tane büyük taş gördük. Ama ondan sonrasında neresiydi orası tatlım? Kanlı Divane miydi? Evet, Kanlı Zeytin. Divane öğren yerindeki zeytin odalarına girmiştik. Orada Evet. da var bu odalarda. Ve o obruğun kenarında da zeytin işleme yeri vardı. Nerede de vardı aynı şekilde. Bunlar muhtemelen milli mücadelede kullanılan silahlar ekseriyetle. Şu arkadakine bak. Evet. Kilis Müzesi'nden çıktık. Burası Kilis Sabunhane binası olarak geçiyor ama Ama sadece bir sabunhane değil. evet, sadece bir sabunhane değil. Çok dolu dolu bir müze aslında içerisi. Efsane bir yer, gerçekten de efsane bir yer. Yolunuz Antep'e düşerse kilise mutlaka uğrayın. Yani Hatay'dan direkt Antep'e geçmeyin. Buraya mutlaka uğrayın. Buradaki bu kültürel zenginliği mutlaka görün. Duyduğunuz zil sesini, yola devam ediyoruz. Hadi o tarafa doğru yürüyelim. Evet. Bu arada müze görevlisi arkadaşlar da çok ilgililer. Bilgi Acayip. veriyorlar. Evet. Biliyorlar yani gerçekten. Ve yönlendiriyorlar doğru şekliyle. Şimdi onların tavsiyesiyle başka bir müzeye gidiyoruz. Evet, bir müze daha varmış. Oraya gideceğiz. Varmış diyorum çünkü ben bunları hiç görmedim. Evet, haritada bulamadık biz oraları. Evet. Burası da sabunhane olarak işaretlendiği için dikkatimizi çekti de geldik. Yoksa müze olduğu orada da belirtilmemiş çok detaylıca. Evet, evet. Hadi gidelim. Burası da Kilis Meydan. Cumhuriyet Meydanı. Cumhuriyet Meydanı, pardon. Çok özür dilerim. Kilis Cumhuriyet Meydanı. Valilik binası. Valilik binası çok güzel gözükmüyor ama. Çok iyi ya.
Alaaddin Yavaşça Müzesi değil mi bu? Evet. 1926'da kiliste dünyaya gelmiş ve müzisyenmiş. Aynı zamanda da doktormuş. Gönülden gönüle çağlar geçersin, saçını kalbime bağlar geçersin. Gün olur sessizce ağlar geçersin. Ömrümü canımı dağlar geçersin. Sonu çok olmadı ama orayı ettiremedim, okuyamadım doğru düzgün. Burası koyu kilise olan Profesör Alaaddin Yavaşça'nın hayatını konu alan bir müze. Evet. Beşik. Evet. Yani beşikten tutun da işte çocuklukları, çaldığı keman, oyuncaklar, fincan, dürbün. Aile yaşamı ve çocukluğuymuş burada. O ne? O ne? Mangal maşası gibi. Bir şey maşası. Burada sinerjizyon varmış aynı zamanda ama da konuşmamış. Benim hatırladığım kilis. Milattan önce kaçıncı yüzyılda askerlik yaptı? Buradaki yazıdan anladığımıza göre burası gerçekten Alaaddin Yavaşça'nın aile eviymiş. Babası Hacı Cemil Yavaşça yaptırmış burayı. Yer döşemelerini İtalya'dan getirmiş. Avluda güneş vurduğunda çimenin gölgesine göre kesin saati tayin eden güneş saati varmış aynı zamanda. Kapak dolaplarını kendisi el oyması şeklinde yapmış. Çok güzelmiş. Evin yanındaki caminin hocaları ezan saatini ayarlamak için Hacı Cemil Bey'e danışıp güneş saatinden faydalanırlarmış. Benim biraz önce bahsettiği güneş saati. Şu an ağaç denk geldiği için. Vay be, burası bir evmiş. Yaşanan Evet. ev. Şu an bulunduğumuz oda yazarlık, şairlik ve ressamlık ve size şunu göstermek istiyorum. Ama net göremiyoruz kameradan. Şurada güzel güzel yalnız ha. Ya. Erika. Alexandra marka bahçe sobası. Sobanın güzelliğine baksanıza. Şimdi bir şey göstereceğim ben size. Bak, bak, bak. Abi şu işçiliğe bakar mısın? Kapatayım biraz bu taraf gözüküyor. Bak. Buradaki yıldız detayları falan bunların hepsi el işçiliğiymiş. Alaaddin Yavaşça'nın babasının yaptığı el işçiliği. Az önce aşağıda evle ilgili bilgi okurken dolap kapakları, kapıda da var aynı şekilde. Bak şimdi baktıkça dikkat Çok ters kaldım. Bir de yer demiştin Evet, sen. bir de yerdeki mozaikleri de İtalya'dan getirmiş bu mozaikleri. Yani evken de bunlar böyle varmış, böyle yaşıyorlarmış yani. 1910'lu yıllardan bahsediyor yaşamıyla ilgili burada. Yapılışı 10-11 Evet. diye şey yapmışlar. Hemen kapıdakini de gösteriyorum size. Güneş patladığı için bazı bölümler çok patlıyor ama Üst tarafta havalandırma camları falan ayrı ayrı. hemen o tarafa da Acayip göstereceğim. güzel bir evmiş. Müzenin ötesinde
Yani ev olarak da çok efsane bir yermiş gerçekten de. Baksanıza havalandırınca. Ya çocukluğunuzun böyle bir yerde geçtiğini düşünsenize. Efsane. Oda. Yani hem bir özel alan var evlerin içinde aslında. Evet. Hem de kocaman bir ortada avlu var, kocaman bir bahçe var. Bir çocuk daha ne ister ki? Aynen öyle. Sabunhane Müzesi'nde güvenlik görevlisi arkadaşların tavsiyesiyle geldiğimiz bu yer de çok güzeldi. Müthiş mükemmeldi gerçekten de. Tavsiye ettikleri için teşekkür ediyoruz onlara da. Buraya gerçekten ben de. Alaaddin Yavaşça'da ismini duymamamız ya da şarkılarını biliyormuşuz aslında içeride gördüğümüz kadarıyla ama ismi hafızamızda kalmamış. Gerçekten Türk müziği ve kilis tarihi için çok önemli bir aileymişler bir kere. Kesin tamam. Buraya gelirseniz buraya da gelin. Yani kilise gelirseniz buraya da gelin. Alaaddin Yavaşça Müzesi olarak haritalarda araştırın ve mutlaka buraya gelin. Haritada göremeseniz bile Cumhuriyet Meydanı etrafına gelin. Esnafa sorun, size kesinlikle göstereceklerdir burayı. Cumhuriyet Meydanı'nın acayip yakınında hemen bir yanda medrese var. Haritada gözükmüyor burası. Biz göremedik haritada. Biz bulamadık. Tavsiyeyle geldik. Ama bulması çok zor değil. Meydandan hemen çaprazda kalıyor. Aynen. Mutlaka bulursunuz. O zaman devam edelim. Hadi gidelim. Evet. Gezdik, tozduk. Kilisenin sokaklarında, çarşılarında, pazarlarında, bulabildiğimiz müzelerinde. Çok güzel ama neredeyse bütün camilere ve medreselere tadilat yapıyorlar. Evet. Şu an yenileme çalışmaları devam ediyor her yerde. Güzel yerlerini gördük. Oradan anılarını canlandırdık. Ve sonunda evimize geldik. Nerede evimiz? Şurada. Anda bu. Evet. Kilis bu kadar arkadaşlar. Bir şehre girdik ve çıkıyoruz. Yeni bir macerada görüşmek üzere diyelim o zaman hızlıca. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Merhaba. Merhaba çocuk. Ne haber?